Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çeyizlik 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandığım pudra pembe renginde. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok kolay, güzel bir patik oldu. Patiğimizin yandan duruşu, tabanı, topuk kısmı, kenarları, model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi hanımlar ben her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. Şöyle pembe ipimin ucunda minik bir ip bıraktım. 12 ilmeğimi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın. Şöyle arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişimize bakın, ilk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkardım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım şöyle. Başlangıç yerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik borumuz böylece daha sağlam olur. Şöyle ilmeğimi çıkartıp taktım. 5 ilmek oldu. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek buradan da bir ilmek çıkarıyorum. 6. 4 şişte de 6'şar ilmek oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağız. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm hanımlar. İkinci şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Bu aşamada birinci şişimiz hangisi, ikinci, üçüncü, dördüncü karıştırdık diyenler olabilir. Birinci şişin altına, yani şuraya bir ip takarak ya da buraya bir iğne takarak yerini sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde kafanız karışmaz. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim, kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen şu ilmeğim var. Bunun kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Bakın ilk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece burada 7 ilmek oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız bakın sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüp artıracağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişindeyim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 4 ilmek düz örülüyor.
Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Baktığımızda kenar hemen sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Birinci şişimize geldik hanımlar. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmekleri düz ördük. İlk şişime geldim yine. Tekrar artırma zamanı. Burada kenar baştan 2 ilmek ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüp artıracağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığımı düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi bir sıra düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Tek renk bir model patik olması itibariyle esnek bir yapıya sahip. Artırma yaparken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Bu modelimiz 5 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Şu anda öndeki ilk 2 şişe model kurulumu yapacağız. 14 ilmek burada, 14 ilmek ikinci şişte, 28 ilmek var. Hani 5 ilmeğin katını bulalım diye hanımlar, bakın şu ilk şişime, şu son şişimden 1 ilmek alıyorum. Burada 15 ilmek oldu. Bakın burada da 13 ilmek kaldı. Model rahat kurabilelim diye böyle ilmekleri alıyoruz. Bu ikinci şişimize de hanımlar şu üçüncü şişimden 1 ilmek alıyorum. Yani öndeki ilk 2 şişimde 15'er ilmek oldu. Tabanlarda 13'er ilmeğimiz var. Dediğim gibi modeli tam kurabilelim diye başta böyle bir işlem yapıyoruz. Şuradaki 1 ilmeği tekrar şöyle açtım hanımlar, şöyle. Şimdi modelimiz 2 sırada yapılıyor hanımlar. Modelimizin ilk sırası şöyle. Bakın. İlmeğimi öreceğim. İpimi şişime şöyle 2 kere doluyorum. İlmeğimi örüyorum. Burada maksat ilmekleri büyütmek. Bakın sıradaki ilmeğimi de yine aynı şekilde. İpimi şişime 1-2 kez dolayıp ilmeğimi örüyorum. Yine ipimi şişime şöyle 2 kere dolayarak ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. İlk 2 şişteki ilmeklerimizi ipimizi şişimize 2 kere dolayarak öreceğiz. Şöyle. Bakın 2 kere doluyorum, ilmeğimi örüyorum. Modelimizin birinci sırası bu şekilde yapılıyor. Şöyle. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde örüyorum. Bakın ipimi şişime 2 kere doluyorum. Dediğim gibi maksat burada ilmekleri genişletmek, model kurulumunu yapmak için.
Şöyle 2 kere dolayarak sırası ile ilmeklerimi örüyorum. Bakın 2 kere doladım. Şöyle ördüm. Tabanıma geldim. Tabanımızda model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimizi normal örüyoruz. Tabandaki 2 şişimize, yani 3. ve 4. şişimiz oluyor. Burada ilmeklerimiz düz olarak örülüyor hanımlar. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Taban kısmı burası. Evet. Tekrar ilk şişime geldim. Modelde ikinci sıramız. Şimdi model kurulumunu yapacağız. Bakın ilmekleri açıyorum. 2 kere dolayarak örmüştüm bir önceki sırada. Bakın ilmeğimi açtım. İlmeklerim büyüdü. Böyle 5 ilmeğimi açacağım hanımlar. 3 oldu. 4, 5. Bakın ilmeklerim uzadı. Bu 5 ilmeğimi şimdi şöyle sol şişime alıyorum. Bu 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağım. Bakın. Şöyle 5 ilmeğin 5'ini birden ördüm. 5 ilmeğimi sol şişimden bırakmıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Burada 2 ilmek oldu. Aynı yere tekrar girip bir ilmek daha çıkarıyorum. 3. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5. 5 ilmek olduktan sonra ilmekleri sol şişimden bırakıyorum. İlk modeli yaptık. Şimdi ikinci modeli yapacağım. 5 ilmek bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 5 ilmeğimi şöyle alıyorum. 5'ini birden ördüm. Bakın 5 ilmeği sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. Tekrar ipimi şişime doladım. 4. Buradan bir ilmek çıkarttım. 5. Sonra 5 ilmeği şöyle sol şişimden bırakıyorum. Bakın ilk 2 modelimizi hanımlar bu şekilde kurmuş olduk. Modelimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi de üçüncüyü yapacağız. Bakın 5 ilmeğimi açıyorum. 2, 3, 4, 5. Yeniden bu 5 ilmeğimi aldım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. 3. Tekrar ipimi şişime doladım. 4. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 5. 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttık. İkinci şişime geldim. Yine burada da devam ediyorum. 5 ilmeğimi açıyorum. 3, 4, 5. 5 ilmeğimi şöyle sol şişime taktım. Bunu örüyorum hanımlar 5'ini birden. İpimi şişime doladım 2. Bir ilmek çıkarıyorum 3. Tekrar doladım 4. Bir ilmek daha çıkarttım 5. 5 ilmeği sol şişimden bırakıyorum. Sıradaki 5 ilmeğe daha aynı modeli kuracağız. 5 ilmeğimi açıyorum. Şöyle bakın. 5 ilmeği sol şişime şöyle taktım. Yine bu 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarıyoruz. 3 oldu. İpimi şişime doladım 4. Bir ilmek daha çıkarttım 5. Şimdi son 5 ilmeğimi de açacağım. Toplam 6 tane model yapıyoruz. 3 tanesini ilk şişe, 3 tanesini de şu şekilde ikinci şişe kuruyoruz hanımlar. Şimdi tekrar bu 5 ilmeğimi de öreceğim. Şöyle ipimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar doladım ve son kez girip 5. ilmeğimi çıkarttım. Böylece hanımlar bakın. İlk sırada bakın ilk 6 ilmeğe modelimizi kurmuş olduk bu şekilde. Tabanımıza geldik. Modelimiz hepi topu bu kadardı. Yine tabandaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle diğer şişime geçtim. Yine burada ilmeklerimiz düz örülüyor. Çünkü burası taban bölüm. Şöyle. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz. 2 sıra modelimizi kurduk. Şimdi ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bakın sırası ile. İlmeklerin tamamını düz örüyorum. Bu şekilde. Sonra diğer 5'li ilmeğim var. Bunu da yine düz örüyorum. 2 sıra model kurulumu yapacağız. 3 sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bu ilk sıramız hanımlar. Modelden sonraki bu ilk sıramız. Bakın. Şeklimiz şöyle. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde. Şimdi ikinci şişimden devam edeceğim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 3 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz öreceğiz. Sonra aynı modeli tekrar kuracağız.
son beşli ilmeğim. Bunları da sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde. Tekrar tabanımıza geldik. Tabanımızı da yine düz öreceğim yine. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir model hanımlar. 2 sıra model kurulumu yapıyoruz. Ardından 3 sıra 4 içimizdeki ilmeklerimizi de düz örüyoruz. Yine tabandaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Evet, geldik yine ön yüze. Modelden sonraki bu ikinci sıramız. Bu sırada da yine ilmeklerimiz düz örülüyor. Gördüğünüz gibi hepsini düz örüyorum. Bakın bu şekilde. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Tabanımıza geldim hanımlar yine. Bakın desenimiz şöyle. Zaten ördükçe model kendini gösteriyor hanımlar. Tabanımızı örüyorum. Bu şekilde. Çabuk ilerleyen bir model ayrıca. Tabandaki diğer şişime geçtim. Burayı da yine düz örüyorum. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi bu da 3. sıramız oluyor. Bu sıramızda da yine ilmeklerimizi böyle düz olarak örüyoruz. Bu şekilde hepsini düz örüyoruz hanımlar. Bakın ilk şişimizi ördüm. Devam ediyorum. İkinci şişimden. Burayı da yine düz örüyorum. 3 sıra bu şekilde yaptık. Ön yüze tekrar geldiğimizde aynı şekilde ikinci modelimizi kuracağız. Tekrar tabanımdayım. İlmeklerimi yine düz örüyorum. Bu şekilde 3 sıramızı tamamlamış oluyoruz. 4 işimizi de tamamlayıp örünce bir sıra oluyordu. Bu şekilde 3 sıra örmüş olduk. Evet. Evet hanımlar. Şimdi baktığımızda ilk 2 sıra model kurulumu yaptık. Diğer 3 sıra model kurduk hanımlar. Şimdi tekrardan ikinci modeli kuracağız. Yani ilk başta yaptığımız 2 sıradan oluşan modeli şimdi yeniden kuracağız. Yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi modelde 1. sıramız. Bakın 2 kere dolayarak örüyoruz sırasıyla. İpimi şişime 2 kere dolayarak ilmeklerimi örüyorum. Bundaki maksat ilmekleri genişletmekti. Şöyle 2 kere dolayarak ilmeklerimi örüyorum. 2 sıra model kuracağız. 3 sıra düz öreceğiz. Modelde şimdi 1. sıramız. Şöyle. Gördüğünüz gibi şimdi devam edeceğim diğer şişimden. Burada da yine ipimi şişime 2 kere dolayarak ilmeklerimi örüyorum. Şunu şöyle 2 kere doladım, ördüm. Tabanımıza geldik. Tabandaki ilmeklerimi yine düz örülecek. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın tekrar ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimizi açacağız.
desenimizi oluşturacağız. Şeklimizi vereceğiz. Bakın 5 ilmek açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından bu 5 ilmeğimin 5'ini birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı 5 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. 3 oldu. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5. Bu şekilde hanımlar bakın desenimiz oluştu. Şeklimiz kendini gösterdi. Tekrar sıradaki 5 ilmeğimi açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi desenimi oluşturacağım. 5 ilmeği birlikte örüyorum şöyle. Tekrardan şöyle alayım 5 ilmeğimi. 5'ini birden ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar doladım. Aynı yere girip 5. ilmeğimi çıkarıyorum ve 5 ilmeği şişimden bırakıyorum. Gördüğünüz gibi model bu. Tekrar 5 ilmeğimi açıyorum. Bu 5 ilmeğin içinden şöyle yine 5 ilmek çıkarıyorum. Şu 5. ilmeğim. Bakın hanımlar ilk şişimizdeki 3 desenimizi bu şekilde oluşturduk. Şeklimiz meydana çıktı böylece. Diğer şişimdeyim. Burada da hanımlar şöyle 5 ilmeğimi açıyorum. Modelimi oluşturuyorum. 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarıyorum. Ardından bu 5 ilmeği sol şişimden bıraktım. Tekrar 5 ilmeğimi şöyle açıyorum. 5'ini birden ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek çıkarttım. Tekrar ipimi şişime doladım. 5. ilmeğimi çıkarttım. Sonuncu modelimizi de aynı şekil yapıyoruz. Yeniden şöyle alttan girdim. 5 ilmeğimin 5'ini birden örüyorum. İpimi şişime dolayıp aynı yerden bir ilmek çıkarıyorum derken burada 5 ilmek olana kadar yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi ikinci modelin ikinci sırasını da yaptık. Şimdi tabanımızı düz olarak öreceğiz. Ardından 3 sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz örüp sonra 2 sıradan oluşan modelimizi aynı şekilde tekrar kuracağız. Model bu şekilde böyle ilerleyecek. 3 sıra düz öreceğiz. 2 sıra böyle model kurulumunu yapacağız. Hanımlar ben bu patiğime toplamda hemen şöyle sayacağım. Modelime 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model kurulumu yaptım. 6. modelim bittikten sonra yine ilmekleri 3 sıra örüp düz örüp bilek ayrımına geçtim. Bu aşamada sizler patiğinizi ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Örerken şöyle bir ayağınıza giyin. Bilek bölümüne gelene kadar yapmanız gerekiyor. Belki siz 5 yaparsınız modeli, belki 7 yaparsınız. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Buraya toplamda 6 tane modelimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. modelden sonra yine 4 şişimdeki ilmeklerimi 3 sıra düz ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Ön yüzde 1. şişimdeyim. Burada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bu orta bölümde bilek ayrımında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Burası derli toplu düzgün görünüyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar, yani şu bölümlere. Patiğimizin bu arka bölümlerine ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimde ilk 8 ilmeğim haroşa. Düz olarak örüyorum. 6, 7, 8. Diğer ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Bu şekilde. Taban bölüme geldim. Burada da yine düz örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar.
Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Bakın son 8 ilmeğim var burada. Bunlar haroşa. Haroşalarımı yine düz örüyorum. Arka yüzde de bu haroşaları düz öreceğim. Evet, bakın bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar da öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet ilmeğimi düz öreceğim çünkü haroşa. Bakın 7 oldu. Bir daha ördüm 8. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Patiğimizin arkasında başka yapılacak bir işlem, model, detay hiçbir şey yok hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Tek fark bu. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi ters örüyorum. Son 8 haroşa ilmeğim var. Bunları da düz öreceğim bakın. Yine bilek ayrımına kadar geldik, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Tekrar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşam yine düz örülüyor. Ön yüzde olduğum için hanımlar diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar bu şekilde öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğiz. Yapacağımız işlem patiğimizin arka bölümünde bundan ibaret. Şöyle baktığımızda patiğimizin şu kenarlarında bakın bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne yani şuraya toplamda 15 sıra yani 15 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre 15 sıra haroşa buraya tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyerek bir ölçebilirsiniz, bir deneyebilirsiniz. Patiği ayağınıza giyince hanımlar şu arka bölüm topuğunuzun kenarına gelene kadar örmek zorundasınız. Yani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için biraz renkte ışıktan dolayı farklılık olabilir. Hanımlar bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Patiğimizin topuğunda da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için ortaya baktığımızda da burada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrardan döndük, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Yani İlk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de yine yandaki ilmekle birlikte şöyle kesimimi yapıyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmeği öreceğiz. 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayısı da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz hanımlar. Gizli kesim olduğu için arkada izi bile belli olmuyor ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Kesimimizi bu şekilde yapıyoruz. Ve her iki şişteki ilmek sayısı da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Devam ediyorum ilmeklerimi kesmeye. Sırasıyla benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeğimi ilk şişten aldığım ilmeğimin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi aynı şekilde keseceğim hanımlar. Bildiğiniz farklı topuk yöntemleri varsa onları da uygulayabilirsiniz. Ben bu tarz topuğu patikte beğendiğim için devamlı olarak bunu kullanıyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki. Sonra ikinci şişindeki ilmeğimi tığıma aldım. Şu an tığımda 3 ilmeğim oldu hanımlar. Şimdi üçünü birden toplayacağım. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi artık kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Sonra bakalım topuğumuza birlikte. Patiği burunda başladık, topukta bitirdik hanımlar. İp kırma falan kesinlikle olmuyor bu tarz 5 şiş patiklerde. Şöyle hemen göstereyim size topuğumu. Bakın. Topuğumuz bu şekilde, gördüğünüz gibi gizli kesim, gayet temiz, şık bir duruşu var. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte modelimizi ayakta da görelim. Çok şık, güzel bir patik oldu. Her renge çok yakışacaktır. Çeyiz içinde oldukça güzel, uygun bir model oldu. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu da ayaktaki duruşu da işte şöyle. Akşam lambanın ışığında tam net görünmese de model bu şekilde, çok zarif, çok şık, gösterişli bir patik. Hemen tabanı da göstereyim hanımlar. Bakın topuk kısmı da yine şu şekilde, gördüğünüz gibi. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.